En çok duyduğumuz klişelerden biri. Dünyayı gizlice yöneten topluluklar. Illuminati mi dersiniz, Rothschild mi yoksa Rockefeller mı? Bu toplulukları araştırdığımızda açık kaynaklardan sağlıklı bilgileri bulmak kolay değil. Ama bir tane gizli grup var ki varlığını inkar etmek imkansız. Dünyanın en güçlü devlet adamlarının tepedeki iş insanlarıyla her sene toplandığını ve konuştukları konuların basına açıklanmadığını biliyor muydunuz? Acaba nasıl kararlar alınıyor ve bunlar yaşamımızı nasıl etkiliyor? İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Öncelikle grubun adından başlayalım. Bilderberg. 1954'te ilk kez Hollanda'nın Oosterbeek köyünde Bilderberg Oteli'nde düzenlenmişti bu toplantı. Ve adı da bu şekilde kaldı. İlk toplantının amacı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ve ABD arasında bir köprü kurmak, Komünist Sovyet tehlikesine karşı birlik olmak, ortak ekonomik çıkarlar geliştirmekti. Ev sahipliğini Hollanda Prensi Bernhard yaptı 1976'ya dek. Mottoları batılı serbest piyasa kapitalizmini ve çıkarlarını dünya üzerinde dominant hale getirmek. 2001 yılında Bilderberg kurucularından Dennis Healy verdiği röportajda tek dünya hükümetini yaratmaya çalıştığımız iddiaları abartılı ama gerçekten çok uzak değil. Birbirimizle savaşmak yerine küresel bir devleti oluşturmak bize iyi bir fikir gibi geldi demişti. 18 ülkeden 2'şer üyenin olduğu yürütme komitesi toplantıları organize ediyor. Şu anki yönetim kurulu başkanı Aksa Sigorta'nın eski CEO'su Henry de Castries. The Bilderberg Group is a meeting of the most influential people in Europe and North America. They're all coming together and keeping the media and everyone else out. Nobody's particularly happy about what's going on in there, why it's going on and what's going to be a direct result of that. You've got politicians who work for us, we pay their salaries, and they're in there conspiring with heads of industry, people like that. God knows what they're talking about, we don't know, do we? So there's the Grove Hotel up in the distance behind a security fence, and I'm here about 500 metres away. If we cross that police tape, we'll be arrested. If they're doing nothing wrong, why does it need to be a secret? 3 günlük bir buluşma. Gözden ırak yerler seçiliyor bilerek. Büyük bir lobicilik konferansı gibi. Bu kadar gizlilik komplo teorisyenlerine güzel bir fırsat veriyor. İş dünyasının devleriyle ülke liderlerini gizlice bir araya getirmenin halklara bir faydası olur mu bilinmez. İsteyen istediği insanla buluşur, konuşur, yasak mı derseniz haklısınız ama konuşulanlar ve anlaşılanlar günlük hayatımızı derinden etkiliyor. Bizim haberimiz yok kapalı kapılar ardında konuşulanlardan. Konu James Bond kötü karakterleri gibi sinsice dünyayı domine etmeye çalışıyorlar korkusu değil. Konu hayatımızı şekillendiren kararların alındığı toplantıların içeriğinden haberimizin olmaması. Gelir adaletsizliğinin gittikçe arttığı bir dünyada konsantre olmuş güç ve paranın bu toplantılarda daha çok güç ve para elde edecek konuşmalar yapıyor olması sizce uzak bir ihtimal mi? Tepedeki %1, geri kalanların toplamından daha fazla varlığa sahip. Örneğin dev ilaç şirketlerinin ilaç fiyatlarını arttırmak üzerine lobi faaliyeti yürütmesi, o ilaca mahkum milyonlarca insanın mağduriyetine sebep olabilir. Zaten kar etme odaklı kurumların seçilmiş liderleri etkilerken insanlığın iyiliğini düşünüp kararlar almaları durumunda muhtemelen şu an dünya daha iyi bir yerde olurdu zaten. Bir diğer konuda yükselmekte olan politikacıların bu toplantılara katıldıktan sonra kariyerlerinde daha da hızlı yükselişe geçmesi. Finans dünyasından bir direktif alıyorlar mı acaba bu yükselişin bedeli olarak? Mesela İngiltere'nin ünlü lideri Margaret Thatcher, Bilderberg toplantılarına katıldıktan sonra başbakan olmuştu. Aynı şekilde Bill Clinton, Barack Obama, Tony Blair de gençken konferansa katılıp sonra lider olanlardan. Eğer bizim dediğimizi yaparsan yükselirsin, yapmazsan indiririz diyorlar mı acaba? Ve para babalarının ajandası da belli. Küreselleşme. Büyük şirketlerin önündeki tüm regülasyonlar kalksın, sendikalar zayıflasın, sanayiler tekelleşsin ve rekabetin önü kapansın. Sadece güç ve paranın bir merkezde toplanması değil olay. Doğa kirliliği ve sürdürülebilitenin yanında olacak yasaların kaldırılmasını da talep ediyor olabilirler konferansta. Why is it that for years it was even denied the Bilderberg Group even existed? They are
a global elite which were to push human society into the direction of a global tyranny that would have made George Orwell wince. Bu yıl Washington'da düzenlenen toplantıya 130 siyasetçi, banker, CEO ve sanayici katıldı. Kamuoyunda büyüyen tepkiler sonrasında katılımcıların listesi ve konuşulan konular internet sitelerinde yayınlanmaya başlandı. Aralarında UNESCO, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Shell, BP, Volvo, Heineken, Facebook, Google, Microsoft, Pfizer, NATO, CIA, NSA direktör ve CEO'ları, Fransa Silahlı Kuvvetleri'nin, Avrupa Konseyi'nin başı, Finlandiya Başbakanı, Hollanda Kralı ve Başbakanı, senatörler, bakanlar ve milletvekilleri var. Tabii ki basın alınmadı içeri. Ve Chatham House kuralına göre konuşulanları dışarıda kaynak vererek açıklamak yasak. Yani öğrendiğiniz bilgiyi konuşabilirsiniz ama kimin söylediğini söyleyemezsiniz. Katılanların hiçbiri resmi devlet göreviyle de katılmıyor buraya. Ve bu sene konuşulan konular şöyleydi. Jeopolitik düzenlemeler, NATO'nun yaşadığı zorluklar, Çin, Hint-Pasifik yeniden düzenlenmesi, Çin-ABD teknoloji yarışı, Rusya, devletlerin sürekliliği ve ekonomiler, küresel finansal sistemin bozulması, dezenformasyon, enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik, pandemi sonrası sağlık, demokratik toplumların parçalanması, ticaret ve globalizasyonun çöküşü ve Ukrayna. Yani gördüğünüz gibi konuların başlıkları bile çok iddialı. En azından yakın gelecekte başımıza gelmesi muhtemel sıkıntıların ön izlemesini bilmek bizim için önemli olabilir. Bu grup bu konuları yaratıyor mu yoksa tartışıyor mu onu da bilemiyoruz. Sizce de bu toplantılarda konuşulanları bilmeye hakkımız yok mu? Herkesin her şeyi bildiği günümüz çağında böyle önemli insanları bir araya getiren konferansın gizli kalabilmesi şüphe uyandırmıyor mu? Toplantıların içeriğinde ne olabilir ki duyulmasından çekinmiyor? Peki acaba nasıl kararlar alıyorlar bu toplantılarda? Son dönemde birçok ülkede aynı anda çıkan yasalara ve global gidişata bakarsak ortak paydalarını okuyabiliriz. Küresel ısınmaya karşı tarım ve hayvancılığa getirilen kotalar ve bağımsız çiftçilerin dünya çapında zora girmesi. Dezenformasyon yasaları, merkez bankalarının aynı hamleleri yapması ve nakit paranın kullanım alanlarını azaltıp tüm alışverişlerde dijitale dönüşümü teşvik etmek ve diğerleri. Belki bu planlar Bilderberg toplantılarında yapılıyor, belki tesadüf. Belki insanların iyiliği için, belki şirketlerin. Doğruya ulaşabilmek adına gizlilik yerine saydamlık ve hayatımızı etkileyen kararlarda söz hakkımızın oluşabilmesi önem vermemiz gereken konuların başında geliyor olabilir. En çok duyduğumuz klişelerden biri. Dünyayı gizlice yöneten topluluklar. Illuminati mi dersiniz, Rothschild mi yoksa